Kasaba gidiyorsunuz her zamanki gibi en seksi ses tonunuzla, en sempatik tavrınızla %50 dana, %50 kuzu, döş kıyma istiyorsunuz. Burası yarım kilo. Bana 400 gram gerekli. 100 gramını ayırıp hemen 400 gramıyla işe başlıyorum. Bir, 2,5 yemek kaşığı galeta unu, orta boy bir soğan. Rendenin en ince tarafıyla soğanı rendeliyorum. Buradaki amaç soğanın tamamen suyunu çıkartmak, köfteyi lezzetlendirmek. Sadece soğanın posası kaldı. Çok lezzetli bir yemek yapıyoruz. Bir yumurta. 2 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı kimyon. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Kontrollü bir şekilde içme suyu 2, 3 yemek kaşığı. En fazla 3 yemek kaşığı. Yetecek yetmeyecek hep beraber göreceğiz. Ona göre ilave yapacağız. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar lezzetli olur. 10 dakikadır yoğuruyorum. Uzun süre yoğurmak önemli. İyice kıvam aldığına inandıktan sonra her zamanki gibi o meşhur lavuğu düşünüyorum. Hayattaki en sinir olduğunuz kişiyi düşünün. Lavuğu aynen böyle yerden yere vurun. Aynen böyle yerden yere. Bize o yanlışı yapmayacaktın oğlum. Eninde sonunda köftenin bütün havasını aldığımıza inandıktan sonra şöyle ortaya toparlayıp en az 2 saat dinlendirmenizi istiyorum. Zamanı olan 7-8 saat dinlendirirse çok daha lezzetli bir köfte yer. Akşamdan yap, yarın işten gelince müthiş bir yemek ye. Bu hemen dinlenmeye, buzdolabına. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Orta ateşe getiriyorum. Ben çelik tava kullanıyorum. İsterseniz teflon tava, isterseniz döküm tava kullanabilirsiniz. Size kalmış. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Bakın köfteleri herkesin avuç içi kadar. Ölçü bu. Hemen yoğuruyoruz. Sizden istediğim hafif çanak şeklinde şöyle hafif meyilli olması yeterli. Şu bir. Yine herkesin avucu büyüklüğünde. Tamamen böyle çukur olması gerekmiyor. Sadece büyük ve hafif meyilli olması yeterli. Hemen köfteleri köftelerin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir bakalım yapışma var mı? Yok. Hemen çevirelim. Harika. Çevir. Çevir. Diğer ikisini de şöyle sıkıştıralım. Şöyle bir fırın tepsisi alalım. Bakın bunlar olmuş olmalı. Görüyor musun? Evet. Olanları hemen böyle alalım. Çevir. Çelik tava olmasına rağmen hiç yapışma yok farkındaysanız. Yalnız dikkat, yarı pişmiş almıyorum. Köftelerin pişmesini istiyorum. Kafalarda bir karışıklık olmasın. 400 gram kıymayla muhteşem bir yemek yapacağız. İşte esnaf lokantaları da bu şekil para kazanıyor. Şu yağından köftelerin biraz üstüne. Lezzet ufak detaylarda saklı. Mutlaka yağından köftelerin üstüne. Nasıl gözüküyor? Müthiş bir yemek yapıyoruz. 400 gram kıymadan kocaman 2, 4, 6 tane köfte. Ocağın altı kısık. Hemen şöyle 2 yemek kaşığı tereyağı. 2 küçük soğan. Eğer soğanınız büyükse ya orta boysa bir tane kullanın. Hemen yemeklik bir şekilde. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Daha tereyağı erimeden soğanlar. Tava kendi kendine diklez ediyor burada. Temizliyor. Daha doğrusu bütün lezzeti içine alıyor. Bir havuç. Havucu isterseniz böyle halka halka. Ama bakın incelik böyle olmalı.
Ya da isterseniz şöyle ortadan ikiye kesip sonra tekrar ikiye kesip böyle şerit şerit de kesebilirsiniz. Nasıl isterseniz, tercih sizin. Buradaki önemli nokta en geç pişeni en erken atmak. Karıştır. Ya Koray, şu siyahlıklar, köfte kalıntıları yanmadı mı? Tabii ki yanmadı. Zaten bütün nokta bu. Köftenin bütün lezzetini sebzeye geçirmek. 7-8 dakika sonra büyük mantarlar. Şöyle en az 7-8 tane mantarı sizden istediğim, bakın hepsi hemen hemen aynı boyda, bu kalınlıkta olması. Mantarı eklediğim anda, burası çok önemli, mantar suyunu bırakmaması için ocağın ısısını yükseltiyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Şu anda yüksek ısıdayız, unutmayın, yüksek ısı. Bir kapya biber. Kapya biberi ortadan ikiye, kesinlikle çekirdeklerini tamamen al. Aldıktan sonra şöyle yanlamasına şerit şeklinde kes. Ya Koray, mantarlar kapya biberden daha çabuk pişmez mi? Evet, ama eğer ki mantarı kapya biberden sonra atarsanız kapya biberlerin kabukları kalkar, yerken lezzetsiz olur. Gerçekten yemekten anlayan birisi de bunun bir hata olduğunu anlar. Yüksek ısıdayız, mantarlar suyunu bırakmıyor. Kapya biberi mantardan sonra atıyoruz. Suyu bırakmadığı için mantar ve yüksek ısıda olduğu için biberlerin kabukları kalkmıyor. 5 dakika sonra 1-2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1-1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Karıştır. Şuna bakar mısınız? Bak, renk ne hale geldi, görüyor musunuz? Renkleri görüyor musun? Şöyle değilsin, kahveni iç, keyfine bak. Maçın başlamasına 15-20 dakika kaldı. Krema öldürücü vuruşu yapıyoruz. Marka hiç önemli değil. Bir paket krema, bir su bardağı, 200 mililitre. Kremanız yoksa bir bardak sütün içine nişasta koyup karıştırın. Ona ekleyin, o da iş görür. Ama krema her zaman hayat kurtarır. Çok daha kolay olur. Hala yüksek ısıdayım. Dikkat edin. Kaynamaya başladığı anda ocağın altını kısıyorum. Sizden sadece 4 dakika istiyorum. 4 dakika boyunca kendi kendine pişsin. Krema kendi kendine pişerken sadece bir avuç maydanozu kesebildiğiniz kadar ince ince kesin. Kesebildiğiniz kadar incelttikten sonra artık altını kapatıyorum. Önemli nokta, altını kapattıktan sonra maydanozu ekliyorum. Altını kapattıktan sonra ve burada kalan maydanozdan biraz köftelerin üstüne ufak bir numara. Of. Köftelerin üstüne. Köftelerin üstüne. Köftelerin üstüne. Köftelerin üstüne. Şu an herhalde muhteşem bir şey olduğunu şuradan bile, yemekten biraz anlayan birisi bile anlamıştır. Üstüne kaşar peyniri, İzmir tulumu olabilir. Eski kaşar daha lezzetli olur. Daha doğrusu hemen erimez. Eminönü Sirkeci esnaf lokantalarındaki tarihi soslu köfte tarifi. Hemen bu fırına. 180 derece 10-15 dakika kaşar peynirleri eriyene kadar. Değmesin, çok sıcak. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi çalışmışız. Hemen şunun bir tadına bakalım. Seçin. Hangisini seçmek istersiniz? Şu yakışıklıyı alayım. Adamlar gibi küçük tabak kullanayım. Diyorlar ya, abicim suyundan ister misin? İsterim, koy. Buyurun. Porsiyonumuz 75-100 lira. Aynen böyle demiyorlar mı? Hemen şunu bir tadına bakalım. Vay be, vay be.
Şöyle keserek. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Kaşar eriyor. Buyurun. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Dur. Anlayamadım. Böyle bir şey olmaz ya. Harbi yaptığımız en lezzetli yemeklerden bir tanesi. Belki köfteyi de görmek isteyenler olabilir. Çünkü büyük köfteler yaptık. Pişti mi Koray? Görüyor musunuz? Pişme derecesini. İnanın şundan 7-8 tane olsa yerim. Yani bir insanın yaptığını bu kadar lezzetli demesi, bu kadar güzel ol demesi ne kadar doğru bilmiyorum ama gerçekten muhteşem olmuş. Yani her zaman söylemem ama bunu mutlaka deneyin. Bunu mutlaka yapın. Şov. Beşiktaş Başakşehir maçı başlamak üzere. İlk yarı berabere. Koray demişti dersiniz. Ha bu arada izleyip bizim abone olmayanlar. Sizi unutmadım. Gözüm üstünüzde. Hepimize eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.